Herkese selam. Bu videoda güzel bir fellah köftesi yaptık. Gerçekten ölçülerine uyarsanız hüsrana uğramanız mümkün değil. Tuzu, kıvamı, her şeyi çok yerinde bir köfte hazırladık. Yapım aşamalarını da tüm ayrıntısıyla anlatmaya çalıştım. Siz de fellah köftesi seviyorsanız eğer malzemeleri kapıp bize eşlik edebilirsiniz. Hazırsanız yapımına geçelim. Burada 2 su bardağı ince bulgur var. Kabıma ilave ediyorum. Üzerine yine 2 su bardağı sıcak su dökeceğim. Kaynar su. Şöyle bir karıştırıp kapağını kapatıyorum. Kapağı kapalı 5-10 dakika dinlendireceğim. Bulgurlar suyu tamamen çekti ve iyice yumuşadı. Şöyle bir karıştıralım. Yoğurabileceğiniz sıcaklığa geldiğinde tezgaha bir miktar sıcak su alın. Bu suyu yoğururken ihtiyaç oldukça ekleyeceğiz. Şimdi bulgurların üzerine yarım su bardağı irmik ekliyorum. Tepeleme 3 yemek kaşığı un, 1 yumurta, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, tepeleme 1 yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Ardından yoğurmaya başlıyorum. Malzemeler bir araya geçip böyle hamur kıvamına gelene kadar yoğuracağız. Yoğurma işlemi biraz uzun, 10 dakika boyunca yoğurmamız gerekiyor. Sıcak sudan azar azar ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Şimdi doğru kıvamda olup olmadığını anlamak için şunu yapabilirsiniz. Elimi ıslattım. Şöyle bir parça koparıp sıkıyorum. Yumuşak bir hamur kıvamına geldiyse ve elinizi batırdığınız zaman kenarları çatlayıp kırılmıyorsa hamurunuz doğru kıvama gelmiş demektir. Artık şekillendireceğiz. Bu arada tezgaha yarım su bardağı sıcak su almıştım ve tamamını kullandım yoğururken. Şimdi bunu kenara alalım. Artık köftelerimizi şekillendireceğiz. Hazırladığım köfteleri de bu tepsiye dizeceğim. Yapışmaması için tabanını unladım. Harcın hamuru çok yapışkan. O yüzden kolay şekillendirebilmek için elimi ıslatacağım. Bir kase su alıyorum. Elimi hafifçe ıslatıyorum. Minik bir parça koparıyorum. Elimle sıktıktan sonra yuvarlıyorum. Ortasına da parmağımla küçük bir delik açıyorum. Bu deliği açmamızın sebebi pişirirken hazırlayacağımız sosu içine güzelce çekebilmesi için. Hazırladığımı tepsiye koyacağım. Önce elimle sıkıyorum. Sonra yuvarlıyorum. Ardından ortasına parmağımla delik açıyorum. Bu kadar. Elinize yapışmaya başladığında tekrardan ıslatabilirsiniz. Köftelerimizi şekillendirdik. Tamamı burada değil, bir kısmını da başka bir kaba aldım. Şimdi ocağa geçebiliriz. Ocağa geçince tencerenin yarısına kadar su doldurdum. Kaynamasını bekliyorum. Köfteleri bu suda haşlayacağız. Su kaynadığında tepeleme 1 çay kaşığı tuz döküyorum. Ardından hazırladığım köfteleri içine atacağım. Köfteleri suya attıktan sonra tavamı ocağa alıyorum. Bu tavada da sosunu hazırlayacağız. Tavanın içine yarım çay bardağı zeytinyağı döküyorum. Ardından tepeleme 1 yemek kaşığı domates salçası. Yine tepeleme 1 tatlı kaşığı da biber salçası ekliyorum. 3 diş sarımsağı da minik minik doğradım. Onları da ilave ediyorum. Şimdi bu üçünü 2-3 dakika kavuracağız. Bu arada köfteler de 10 dakika boyunca haşlanacak. Zaten piştiği zaman suyun üzerine doğru çıkacaklar. Biz de o arada sosunu hazırlamış olacağız. Tavanın altını tamamen kısalım. Köfteler pişene kadar salçamız yanmasın. Salçayı çok az kavurduk. Sarımsakların da kokusu çıkmaya başladı. Şimdi içine yarım su bardağı sıcak su ilave edeceğim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra yarım çay kaşığı tuz, kaşığın ucuyla çeyrek çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Köfteler pişene kadar sos da kısık ateşte hafiften fokurdasın. Köftelerimizi de şöyle bir karıştıralım hafifçe. Pişmek üzereler. Biraz daha durduğu zaman pişmiş olacak. Köfteler suyun yüzeyine çıkmaya başladı. Bu piştiğinin bir işareti. Dediğim gibi zaten 10 dakikada haşlanmış oluyorlar. Şimdi suyunu süzdüğüm gibi doğrudan sosun içine atacağım. Fazla suyunu akıtıyorum. Suyunu süzdükten sonra sosun içine atıyorum. Bu aşamada sosun altını açabiliriz. Tabii tencerenin altını da kapatalım. Hafifçe karıştırın ve köftelerin sosa bulanmasını sağlayın. Evet, fellah köftemiz hazır. Şöyle yakından da göstereyim. Şu an muhteşem kokuyor. Çok da lezzetli bir tarif, denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın.